Yavru balıklarımın neden ölmediğini merak ediyor musunuz? Cevabı şu kapta. Selamlar, ben Murat ve bu kanalda bir akvaryum balığı markası kurmaya çalışıyoruz ve bugün bir infusorya kültürü oluşturacağız. Hem de en kolay yöntemle. Eğer bir şekilde beta, lepistes, farklı canlı doğuranlar ya da mikro yavru veren canlılar besliyorsanız bu video gerçekten hayat kurtarır. Çünkü bu canlıların doğduktan sonra ya da yumurtadan çıktıktan sonra yiyebilecekleri en doğru yem infusorya. Ben kendi üretimlerimde bu kültür sayesinde yavru kayıplarını neredeyse sıfırladım. İlla ki tek tük yavru kayıplarım oluyor. Özellikle rekabetten dolayı ya da doğdukları ortama adapte olma süreçlerinden dolayı, bazen de anaç balıklardan dolayı yavru kayıplarım oluyor. Ama beslenmeden dolayı oluşabilecek kayıpların hepsini infusorya sayesinde sıfıra indirdik. Çünkü infusorya yeni doğmuş bir balığın yiyebileceği en küçük canlı yem. Canlı yem olması sayesinde yüksek protein barındırıyor ve balığın ilk o kritik seviyeleri atlatmasına imkan tanıyor. Çok hızlı bir şekilde gelişmesini sağlıyor ve Artemia'ya giden yolculukta güzel besleyici bir yem olmuş oluyor. Infusorya nedir diye bakacak olursak infusorya aslında mikroskobik canlılar. Bizim suya bıraktığımız organik madde sayesinde bu kap içerisinde oluşmaya ve gelişmeye başlıyorlar. Bunlar tam olgunluğa eriştikten sonra balıklarımızın canlı yemi oluyorlar. Özellikle betalar, apistogramma türleri, canlı doğuranlar ve birçok mikro yavru veren canlıların olmazsa olmazı infusorya kültürleri. Burada örneğin küçük tetra grupları için bu yemler çok sık kullanılıyor. Eğer bir şekilde tetra üretmeyi hedefliyorsanız ve tetralarınız minik o neon tetralar, işte rasporalar gibi ise mutlaka infusorya oluşturmanız lazım. Yumurtadan çıktıklarında yem yiyemeyen canlılar çok kısa sürede hayatlarını kaybediyorlar maalesef. Gelelim bu infusorya kültürünü nasıl oluşturacağımıza. Elimde şöyle küçük bir marul yaprağı var. Bir kapta da yani bayağı bir az temiz suyumuz, dinlenmiş suyumuz var. Ben özellikle dinlenmiş su kullanıyorum infusorya kültürü oluştururken. Bu yaprağı doğrudan bu kabın içerisine bırakıyorum ve burada kültürümüz aslında oluşmaya başlayacak artık. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken şeyler şunlar: marul yaprağı, muz kabuğu ya da bu şekilde kuru yapraklar kullanabilirsiniz. Ama burada tanen içeren yapraklar kullanırsanız bu su tamamen sarıya dönecektir. Yine infusorya oluşmaya başlıyor aslında ama tanen sevmeyen balıklar için kuru yapraklar her zaman olumlu sonuçlar vermiyorlar açıkçası. Ama tanen seven balıklar için, özellikle tetra grupları için kuru yaprakları kullanabilirsiniz. Kuru yaprak seçiminde mutlaka insanla temasın en az olduğu, özellikle zehirli şeylerin, zehirli maddelerin bulunmayacağı yerlerden bu yaprakları toplamaya özen gösterin ki kültürlerinizde herhangi bir zehir unsuru barınmasın. Çok hassas olan yavruları en hızlı şekilde kaybetmeyelim. Yaprağı suya koydunuz. Bu kültürü mutlaka gün ışığı alan bir yere koymalısınız. Doğrudan güneş ışığı almaması lazım. Doğrudan güneş ışığı aldığında kap yeşile dönecektir, yosunlaşacaktır. Bu istemediğimiz bir durum. Yosun oluşmaması lazım. Bizim doğrudan infusoryayı oluşturup geliştirmemiz lazım. Bu aşamada bir perde arkasına koyabilirsiniz. Yani ya da odanın herhangi bir yerine koyabilirsiniz. Normal bir şekilde gün ışığı alsın. Bu yeterli. İlk bir gün hiçbir şey olmuyor gibi gözükecek ama ikinci günün ortalarına doğru su ciddi şekilde bulanmaya başlayacak. Bu bulanıklık beyazlık evresine kadar çıkabilir. Bu aşamada panik yapmaya gerek yok. Sakince kültürün oturmasını bekleyebilirsiniz. 1-2 gün bu bulanıklık böyle devam edecektir. 3 ila 5 gün arasında bulanıklık yavaş yavaş kendini bakterilere bırakmaya başlayacak. Bu aşamada bakteriler tamamen oluşmaya başlıyorlar. Aslında bu aşamada da infusorya doğrudan sudan alınıp kullanılabilir. Ama beklemek en iyi sonucu veriyor. 5-7 gün arasında infusorya kültürünüz artık patlama evresine, patlama aşamasına geçmiş oluyor ve bakteriler ciddi şekilde yükseliyorlar. Bu aşamada sudaki bulanıklık gitmeye başlayabilir, su temiz gözükmeye başlayabilir. Hiç endişelenmeyin, doğru yoldasınız, artık bu suyu kullanabilirsiniz. Suyun temiz görünmeye başlaması aslında en verimli olduğu hali işaret ediyor. Bu aşamada balıklara bunu mutlaka vermeye başlayın. Yavrularını severek tüketecektir. Her ne kadar göremeseniz de yavrular onları görüp tüketmeye başlayacaklar. Nasıl vereceğiniz kısmına gelecek olursak burada birkaç farklı yöntem var. Bunu pipetle, küçük pipetlerle, şırıngalarla verebilirsiniz. Birkaç damla çekerek şırıngaya doğrudan yavruların bulunduğu kaba basabilirsiniz. Pipetlerle çekebilirsiniz, basabilirsiniz. Ben ne kullanıyorum? Ben bildiğimiz damlatma yöntemini kullanıyorum. Bu infusorya kültürünü oluşmuş olan, bu artık bulanıklığı az seviyeye gelmiş olan kültürün içerisinde bir hava ortamı sokuyorum. Damlatma yöntemiyle yavruların bulunduğu kaba, yavruluğa artık neredeyseler oraya bırakıyorum.
yavaş yavaş damlıyor. Tabi burada aşırıya kaçmamak önemli. Bu su da yavrularınızın bulunduğu suyu bozabilir. Yani birkaç damladan fazla vermemek lazım. Belki bir şırınganın yarısı, çeyreği kadar vermek lazım. Bu tabi balık yavru sayınıza göre de önemli. Yavrularınızın sayısını iyi takip etmelisiniz. Bu aşamada beslemeyi artık tamamen kendi gözlemlerinize göre yapmalısınız. Oluşturduğunuz kültürü bir 3-4 gün kadar aralıksız kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Eğer suda koku başladıysa, içerisine koyduğunuz organik madde ciddi şekilde bozulmaya başladıysa bunu asla akvaryumun içerisine sokmayın. Bu şekilde kötü duruma gelmeye başlamış kültürleri kullanmak yavruların hızlı şekilde ölümüne sebep olacaktır. Bunu hiçbir şekilde akvaryuma sokmamak lazım. Bu aşamada ben ne yapıyorum? Infusoria kültürü hiç eksik olmasın diye 3 farklı 4 farklı kap kullanıyorum. Biri biterken diğerinden devam, biri biterken diğerinden devam şeklinde üretimde mikro yavruların hepsini Infusoria ile besliyorum. Gerçekten verimliliği, yavru verimliliğini arttırıyor, yavruların hayatta kalma şansını arttırıyor ve gerçekten etkili sonuçlar almamızı sağlıyor. Şu da göz önünde bulundurulması gereken bir gerçek. Yavruları yumurtadan büyük çıkan ya da cikletler gibi doğrudan ağızda kuluçka yapıp da yavrularını yem yiyebilecek boyutta çıkartan balıklar bu kültürle beslenemiyorlar. Mikroskopik canlılara yakın balıklar olmaları lazım ki bıraktığımız bakterileri görebilsinler, bunları tüketebilsinler. Bu aşamada doğrudan yem yiyebilecek şekilde doğan balıklara artemia vermek en karlı sonucu doğuruyor. Dikkat etmeniz gereken tek bir şey var bu konuda. Eğer kültürden koku gelmeye başlamışsa bozulmuş demektir. Onu en hızlı şekilde atın, asla kullanmayın. Hazır betalar için bir üretim serisi başlatmışken Infusoria kültürü oluşturmaya da bir değinelim istedim. Çünkü üretimimiz başarılı olursa beta yavrularımızın ilk birkaç gününü bu kültürlerle besleyeceğiz. Bunları da üretim vloglarında aşama aşama görebileceksiniz. Hepsini kaçırmamak için aşağıdan beni takip edebilirsiniz. Size bu videoda elimden geldiğince Infusoria kültürü oluşturmaya ve yavru balıklar için bu Infusoria kültürlerinin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Yeni videolar için takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.